çocuklar, Pino ile projelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte farklı bir şey yapacağız. Scratch'te hazırlanmış bir oyunu Mblock'ta açacağız ve Pino ile birleştirerek oynayacağız. Peki bunu yaparken hangi malzememiz lazım bize? Tabii ki Pino kontrol kartı, bir tane joystick modülü, bağlantı kablosu ve bir tane de USB kablomuz lazım. Hemen hızlı bir şekilde joystick modülümüzün nasıl bağlandığını hatırlayalım. Üzerinde sarı kırmızı bir etiket bulunmaktaydı. Yani 9 numaralı kapıya bağlayacağımızı buradan anlıyoruz. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla joystick'imi 9 numaralı kapıya bağlıyorum. Eğer sizler 2 tane joystick bağlamak isterseniz 10 numaralı kapıyı da kullanabilirsiniz. Yani birini 9'a diğerini 10 numaralı kapıya bağlayabilirsiniz. Şimdi hemen USB kablosunu önce bilgisayarıma, sonra diğer ucunu da Pino kontrol kartıma takarak bağlantısını oluşturacağım. Evet. Bilgisayarımdan Mblock programını açıyorum. Önce bir kontrol etmek istiyorum. Joystick'in çalışıyor mu diye. Bilgisayarımı açtıktan sonra, yani Mblock programını açtıktan sonra uzantılara giriyorum. Uzantıları yönet diyorum ve arama bölümünden Pino kartımı kodlayabilmem için Pino eklenti paketini indiriyorum. Hemen Pino yazıyorum. Çıkan Pino paketini indir diyorum. Çarpıya basarak burayı kapatıyorum. Uzantılara giriyorum. Pino seçilimi evet indirdim ve seçili halde. Arduino da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geliyorum. Arduino Nano seçili mi? Evet seçili. O zaman bağlan diyorum. Seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçili hale getiriyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu tamamen bizim Pino kartımızın bağlı olduğu portun ismi. Evet, bağlantı oluşturuldu. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de Mblock yazılımı ile Pino kart arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Ya da kartımızın içerisinde daha önceden yüklediğimiz kodlar varsa bunların silinmesini sağlıyor. Ya da diyelim ki projeyi yaptınız, projenizin tasarımından, kodlarından, bağlantısından eminseniz ama çalışmıyorsun. Mutlaka aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kapat diyorum. Şimdi bakalım, hemen robotlara geldim. Evet, Pino'muzun kodları burada. Şimdi biz ne yapacaktık? Joystick modülümüzden bir değer okuyalım bakalım. Bunun için hemen robotlar bölümüne geliyorum ve joystick modülümüzün kod bloğunu alıyorum. Ben pandama söyleteceğim. Yani ekrandaki kuklama söyletmek istiyorum. Görünüme girdim ve merhaba diye kod bloğunu aldım. Joystick modülümü kodunun içerisine yerleştirdim. 9 numaralı kapıya bağlı olduğu için onu değiştirmedim. Sürekli söylemesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarlayı aldım ve yeşil bayrağı bağladım. X eksenindeki değerlerini kontrol edeceğim. Şimdi hiç ellemediğim halde 504'te. Sağa doğru çekiyorum. Değerlerim 1023'e yaklaşıyor. Sola doğru çektiğimde ise değerlerim 0'a doğru yaklaşıyor. X bölümü 0'dan 1023'e kadar gidiyor. Eğer ben sola doğru çekersem benim değerlerim 0'a doğru yaklaşıyor. Sağa doğru çekersem de benim değerlerim 1023'e doğru yaklaşıyor. İsterseniz Y için de bir kontrol yapalım. Ama biz X eksenini kullanacağız. Şimdi Y için kontrol yapıyorum. Yine 514'ten başladı bu sefer. Yukarıya doğru çektiğim zaman değerlerim 0'a yaklaşıyor. Aşağıya doğru çektiğim zaman ise değerlerim 1023'e yaklaşıyor. Gayet güzel. Benim joystick modülüm şu anda çalışıyor. O zaman hemen bu sayfayı kapatıyorum şimdi. Scratch'te yapılmış olan oyunumuz hemen burada. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç diyorum. Başka bir uygulamada aç diyorum. Ve Mblock'u seçili hale getirip tamam diyorum. Şu an oyunum Mblock'ta açılacak artık. Evet. Nasıl bir oyun sizlere hemen bundan bahsedeceğim. Şu şekilde oyunumun ana hatlarıyla bir bahsedelim. Bir puanımız var, bir de sayaç diye değişkenimiz var. Sayacımız 15'ten başlıyor ve geriye doğru saymaya başlıyor. 0 olduğu zaman oyunumuz bitiyor zaten. Yeşil bayrağı tıkladığımız zaman şuradaki siyah çizgimiz klavyedeki sağ tuşlarla sağ ve sol tuşla da sola doğru gidiyor. Aslında biz buradaki o çizgiyi takip edeceğiz, yani kontrol edeceğiz. Joystick ile sağa ve sola kaydıracağız ama önce bir oyunumuzu ana hatlarıyla anlayalım. Amacımız şuradaki bloklara dokunup onları ortadan kaldırmak. Şimdi yeşil bayrağı tıkladım. Evet, şöyle çizgiyle kaydırmaya çalışıyorum hızlı bir şekilde. Evet. Ah. Biraz hızlandıralım biz bunun kodlarını. Evet, şöyle gördüğünüz gibi topu yakalamaya çalışıyorum ama sayacım 0 oldu.
Ve ben son bloğumu maalesef ki yakalayamadım. Bunu klavyeden yapmak oldukça zor aslında. Bunu joystick'e bağladığımız zaman çok daha keyifli hale getirebiliriz. Peki bunu joystick'e nasıl bağlayacağız? Ona da bir bakalım. Öncelikle bir beyzbol topumuzun içerisine, yani beyzbol kodumuzun içerisinde neler varmış onlara bakalım. Bayrağı tıkladığımız zaman sürekli olarak 7 adım gidiyor ve kenarlara çarptığı zaman sekiyor buralardan. Ve bir başlangıç noktası var. Bu da şunu söylüyor. Eğer diyor şuradaki çizgiye değerse de diyor yönünü değiştirsin ve farklı yönlere doğru dönmeye başlasın diyor. Çizgide ise şu var en önemlisi. Sol tuşa, klavyedeki sol tuşa bastığımız zaman -10 git diyor. Sağ tuşa bastığımız zaman da +10 git diyor. Şimdi bizim değiştireceğimiz nokta burası. Biz bunu şöyle söyleyeceğiz. Bizim joystick modülümüzdeki x eksenini artık bu tarafa gidince ne yapıyordu bizim için? Değerlerimiz 200, yani sıfıra doğru yaklaşıyordu. İşte burada diyeceğiz ki değerlerimiz 200'den küçük ise sol tarafa git. Bu taraf neydi bizim için? Sağ tarafa doğru gitmesi de neydi? Değerler 1023'e yaklaşıyordu. Orada diyeceğiz ki mesela 600'ün üzerindeyse ya da 700'ün üzerindeyse x'i 10 artır ve sağa doğru git diyeceğiz. O zaman kodlarımızı bir yazmaya başlayalım. İsterseniz blokları da inceleyelim ve sonrasında yazalım. Bloklarda da işte yeşil bayrağı tıkladığım zaman diyor bu blok görünsün diyor. Şöyle bir tıkladım. Evet. Ve her bloğun bir başlangıç noktası var. Ve diyor ki eğer beyzbol topuna değersen diyor pop sesini çal ve gizlen. Hepsinde aynı şekilde. Gördüğünüz gibi sadece bir tanesinde de işte şey var. Puanım 0 olsun ve puanım yine aynı şekilde görünsün. Belli bir başlangıç noktasına gitsin. Beyzbol topuna çarptığı zaman pop sesini çalsın ve gizlensin. Yine diğerinde de görünsün, belli bir noktaya gitsin. Beyzbol topuna çarptığı zaman pop sesini çalsın ve gizlensin şeklinde. Şimdi ben çizgiye geliyorum. Benim amacım neydi? Buradaki sağ ve sol tuşunu joystick'e aktarmak. Bunun için hemen geliyorum. Diyorum ki yeşil bayrağı tıkladığım zaman bir şeyi kontrol et. Neyi kontrol etsin? Kontrol bölümünden ESC'yi alsın ve şunu kontrol etsin. Benim joystick'ten gelen x değerim 200'den küçük ise, yani sıfıra doğru yaklaşıyorsa geliyorum, küçüktürü alıyorum, yerleştirdim ilk kutucuğa. 200'den küçük ise -10 artsın, yani sol tarafa doğru gitsin. Evet, şimdi ikinci eğrimizi yapalım hemen. Şimdi buraya yine ne diyeceğiz? Bu sefer x eksenimizdeki değerimiz bizim sağ tarafa yaklaşıyorsa, yani 1023'e doğru yaklaşıyorsa hemen geliyorum, büyüktürü alıyorum. Kopyalıyorum. 9 numaralı kapı olduğu için ikisi de değiştirmiyorum. 9 numaralı kapıya bağlı. Kaçtan büyükse, ben 700'den büyükse ya da 900'den büyükse gibi değerler yazabilirim. 900'den büyükse de benim x'imi 10 artır diyorum. Ve bu işlemi yeşil bayrağa bastığımdan itibaren sürekli kontrol etmesini istediğim için kontrole giriyorum ve sürekli tekrarlı kod bloğuyla birleştiriyorum. Artık sol tuşa basınca ve sağ tuşa basınca kodlarını kaldırıyorum. Şimdi neyi neden yaptık tekrar edelim. Benim x eksenim sol tarafa doğru gittiği zaman sıfıra yaklaştığı için değerlerim 200'den küçük olacak. 200'den küçük olduğu zaman da benim x eksenindeki yerim, yani oyunda çizgimin değeri gittikçe azalıyor. Öbür tarafa geliyorum. Sağ tarafa doğru gittikçe de x'i artırmak istiyormuşuz. Benim zaten joystick'imi de sağ tarafa doğru çektiğimde değerlerim 1023'e doğru yaklaştığı için x'imi de artırabilirim anlamına geliyor. Şimdi hep beraber bir oyunumuzu oynayacağız. Ama tabii ki önce ne yapacaktık? Bağlan diyorum. Bağlantımı oluşturuyorum. Koma 6'yı seçtim. Hemen geliyorum, bir aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum tekrardan. Oyunumuzu inceledik, kodlarımızı yazdık. Aygıt yazılım güncellememizi de yapalım. Ve sonrasında oynamaya başlayalım. Şu an yükleme işlemi devam ediyor. Kabloyu hiçbir şekilde çıkartmıyoruz oyun oynarken. Evet, şimdi yeşil bayrağı tıklayacağım ve tıkladıktan sonra artık oyunumuzu oynamaya başlayacağız. Şöyle yeşil bayrağı tıkladım. Evet, şu an joystick'imle çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Az öncekinden daha başarılıyım bence. Evet. Birazdan belki yönetmenimizi mi çağırsak acaba diye düşünüyorum ama bilemedim. Sürem yetmedi. Bir
Tekrar deneyeceğim. Bu sefer yettireceğim. Şanslı çıktım. Evet, devam ediyorum şimdi. Bir tane kaldı ama sanırım zamanım yetmeyecek. Bu benimle alakalı olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Evet, şu an devam ediyor. Son taraftayım ve yine sürem yetmedi. Evet çocuklar, bu videomuzda sizlerle birlikte Scratch'te yapılmış bir oyunu en blokta açtık ve sonrasında Pino ile birleştirerek daha eğlenceli ve aktif bir hale getirdik. Sizler de farklı oyunları yine joystick ile bağlayarak oynayabilirsiniz. Hatta kendiniz yeniden bir oyun da yapabilirsiniz. Yaptığınız oyunları bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.